Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu aralar kuzudan gidiyoruz. Karşımızda bir ön kol var. Gayet güzel. Küçücük bir kuzunun ön kolu. Ve bunu tandır yapacağız. Evvela şuradaki kürek kemiğini bir bulup şöyle bir ayırıyoruz. Bunun sebebi çıkartırken rahat çıkartmamız ve güzelce yapabilmemiz. Şimdi sığabilsin diye şuradaki bölümü keseceğiz. Küçük bir parçayı. Bunun için kemik testeremizden yardım alacağız. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Ve kemiği kesiyoruz. Bu kadar basit. Tabii küçük parçalarda testere birazcık zorlanabiliyor. Sıkıntı değil. Her türlü ayarlarız. Evet arkadaşlar, işlemimiz gördüğünüz gibi tamam. Şimdi bunun üstüne birazcık tuz serpiştireceğiz. Şöyle biraz tuz atacağız. Çünkü kuyu kebabında sadece tuz olur. Kuzunun kendi öz tadını bastıracak herhangi başka bir şey olmaz. Aralara sarımsak, üstüne baharat vesaire falan fişman, karabiber. Evet, olayımız tamam. Evet arkadaşlar, geldik kuzu kolumuzu pişirmeye. Yani videonun ilk halinde, yani bunu hazırlarkenki bölümünde mangalda yapacağımı söylemiştim. Bu çok önceden çekilmiş bir videoydu, yani bu kısmı işlemem. Tabi haftalar sonra yapmaya karar verince malum kış ayındayız, dışarıda mangal olmuyor. Bunu fırında yapacağız. Hiçbir değişen bir şey yok. Gene aynı işlem. Güzelce tuzluyoruz. Ondan sonra eti şöyle kenara alıp yağlı kağıdımızı çıkartıyoruz. Yağlı kağıda evvela böyle bir iki tur sarın. Sonra bir de baştan saracağız. Evet. Şöyle dursun. Ve geldik folyoya. Yine kenara alalım. Şöyle dursun. Şimdi bunu dikine yapacağız. Şöyle. Güzelce kapatıyoruz, sıkılaştırıyoruz. Hiçbir yerinden hava almayacak. Evet. Şu anda kuzu kolumuz hazır. Isıtacağız. Ondan sonra içine sallayacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Ve geldik finale. Olay bitti artık. Şimdi yaklaşık 5 saat pişti. Yalnız ben 150 derece demiştim ya. Siz onu 200 derece yapın. 200 derece yaparsanız gayet güzel pişecek. Ben fazla sardığım için biraz uzun sürdü gibi. 5 saatin sonunda üstünü açtım. Bir de kızarmasını sağladım. 10 numara oldu. Şimdi şöyle bir alalım. Şuradan çıkartalım hatta. Evet. Koyalım kenara.
Bakın nasıl etten ayrılmış. Gör. Evet. Gayet güzel pişti. Şimdi bir de tadısına bakalım. Şöyle şuraya biraz kekik, pul biber ve de azıcık keseceğimiz yere tuz atacağız. Zaten arkadaşlar lime lime kendisi ayrılıyor. Hiç sıkıntı yok. Evvela biraz tuz, sonra kekik ve pul biber. Şöyle güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Yani emin olun deneyen arkadaşlar bayılacak. Bildiğin kuyu kebap olmuş. Harika, konuşamıyorum. Son zamanlarda yediğim en iyi tandır gibi bir şey. Tabii kuyu kebabı diyemeyiz buna. Bu bildiğimiz tandır oldu. Zaten et kendi parçalanıyor. Yani bakmayın ben kesiyorum ama nezaketen yani. Evet arkadaşlar, bu güzel eseri beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse lütfen bir like atmayı unutmayın. Ve halen daha abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet. Bay bay.